Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında maklube tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak uygun bir tencerenin içerisine yarım kilo kadar kuşbaşı doğranmış etimi alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Susuz bir şekilde suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyorum. Et suyunu salmaya başladı. Gördüğünüz gibi oldukça da su saldı. Kapağını tekrardan kapatıyorum. Bir yandan diğer malzemelerimi hazırlamaya başlıyorum. Et pişmeye devam ederken ben 2 bardak kadar pirincin üzerine sıcak su döktüm. Yaklaşık yarım saat kadar bekletiyorum. Ben maklubenin diğer malzemelerini hazırlayıncaya kadar o da sıcak suyun içerisinde bekliyor. Ben sırasıyla gidiyorum ki sizler için pratik olsun. Bu arada isterseniz eti düdüklüde de pişirebilirsiniz. Bir tane patatesimi halka olacak şekilde doğradım. Bu arada kullandığım patatesim biraz büyüktü. Eğer küçük boy patates kullanacaksanız 2 tane 3 tane de kullanabilirsiniz. Evdeki kişi sayısına göre malzeme miktarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Benim yapmış olduğum bu tarif 4 kişiliktir. Patateslerim kızarmaya başladı. Patatesleri içerisinden çıkartıyorum. Patlıcanlarımı kızartmaya devam ediyorum. Eğer patlıcan sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Eğer seviyorsanız patlıcan yerine domates de kullanabilirsiniz veya bu malzemeleri ek olarak domates de kızartabilirsiniz. Patlıcanlarımı da kızarttım. Patatesleri aldığım tabağa alıyorum. Diğer aşamalarına hızlı bir şekilde devam ediyorum. Etim suyunu saldı. Tamamen çektikten sonra istediğim yumuşaklığa geldiği için ben ekstradan su eklemesi yapmadım. Eğer et istediğiniz yumuşaklığa gelmediyse yarım bardak kadar sıcak su ekleyip tekrardan kaynatabilirsiniz veya istediğiniz dereceye gelinceye kadar sıcak su ekleyebilirsiniz. Tuz eklemesi yapıyorum. Bütün aşamalarına tuz eklemesi yapabilirsiniz. Bu yemek karıştırılmadığı için tuzsuz olmasın. 2 boy orta boy soğanımı halka olacak şekilde doğradım. Etin üzerine ekleyip yavaş yavaş kavuruyorum. İsterseniz soğanı ayrı tavada da kavurabilirsiniz. Ben yemeğimi bu tencerede pişireceğim. Hepsi pratik olması açısından bu şekilde hazırladım. Soğanlar karamelize oluncaya kadar kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar istediğim yumuşaklığa geldikten sonra üzerlerine biraz kaşık yardımıyla bastırıyorum. Daha sonra hazırladığım sebzeleri sırasıyla diziyorum. Bu arada ben sebzelerini çok fazla kullanmadım. Damak zevkinize göre daha fazla kullanabilirsiniz. İlk olarak patlıcanlarımı diziyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz.
Patlıcanlarımı dizdim. Hızlı bir şekilde patateslerimi de diziyorum. Patateslerimi dizdikten sonra sıcak suyun içerisinde bekleyen pirincimi de alıyorum. Pirincimi kontrollü bir şekilde üzerine döküyorum. Daha sonra kaşık yardımıyla bastırıyorum. Bu arada bu aşamalarda isterseniz tuz kullanabilirsiniz. Ben biraz et suyu kullanacağım için bu aşamalarda tuz kullanmadım. Eğer et suyu kullanmayacaksanız patatesin ve patlıcanın üzerine de bir miktar tuz ekleyebilirsiniz. Pirinci bu şekilde kaşık kaşık ekliyorum. Daha sonra düzeltiyorum. Bu arada kullanmış olduğum pirinç baldo. İki bardak pirincimi ekledim. Üzerini düzeltiyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağını bıçak yardımıyla kesip üzerine bırakıyorum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ekleyeceğim. Karabiber miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde pirincin üzerine biraz tuz ekleyebilirsiniz. Karabiberini de ekledikten sonra suyunu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bu tarif için ben toplamda 2,5 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Pirincin üzerini 1 santim geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bu aşamayı kevgir yardımıyla da yapabilirsiniz. Suyu kontrollü bir şekilde döküyorum. Suyunu döktükten sonra kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını tamamen kısıyorum. ...25-30 dakika kadar kaynattıktan sonra pirinç tamamen suyunu çekti. Kenarından kaşık yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Buradan anlaşılacağı üzere pirinç tane tane olmuş. Dediğim gibi suyu pirincin üzerine 1 santim geçecek kadar olması yeterli. Eğer eksik gelirse kontrol ettikten sonra biraz daha kaynar su ekleyebilirsiniz. Yarım saat kadar sofra bezinin içerisinde beklettim. İyice dinlendikten sonra hemen servis tabağına aldım. Gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.